Ama mouse yok. Saatini niye öyle koyuyorum ki? Ne alaka lan saatim? Mouse? Ya aşağıda gitme mouse. Saat şu an kaç mı onu soruyorum ben şimdi. Saat şu an 12 değil ki. Ha, 12 olsun hadi bir şey olmaz. Sadece 12 olmasına ne olacak? 12 olsun da olabilir biraz olacak ya. Ha arcade can be from the main. Okay abi okey. Okey kanka okey. Okey. Tamam İngilizcem benim. Benim İngilizcem yok ki. Benim İngilizcem yok ki. Niye bana böyle şey söylüyorsun peki? Neyse. Şimal Cesinski FNAF kanalında buna alakalı mı? Haklısınız ya ben de size bir şey demiyorum. Neyse bir settings'e girelim ne var ne yok. Oha lan bayağı iyi modumuz var ha. Mod mükemmel. Şimdi full screen falan hiç karıştırmıyorum yoksa oyun kaybolur. 4x ya bir şey yaparız. 8x belki ya tamam lan. Şimdi bir dakika ilk öncelikle credits dur. Credits yerine settings yerine bunun genele bakalım. Tamam ya. Evet, begin diyelim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Never the end pardon. The end is never and the end is never. Diyor. Ve arkadaşlar oyunda yüzlerce son var. Yani her şey oyunu beklesen bile bir şey var. Evet yeni bir oyun hepiniz hoş geldiniz. Stanley the Walk ne bir şey söylüyoruz. Stanley işin çok hakim biri ve işin çok sen biri. Ve tüm gün bilgisayar başında bir işi var. Memurluk gibi yapıyor artık bilmiyorum bir şey yapıyor. Ondan sonra işte masayla Windows 95 bilgisayarla bir şey yazıyor. Kod yazıyor işte oyun yapıyor. İşte onu falan yapıyormuş. Vesaire bir şey yapıyor. Neyse biz buraya izleyelim. Bakalım hem ben şu an gerçekten oyun hakkında grafik yok. Yani oyunu bilmiyorum bile. Çünkü ünlü boyunmuş. Bakalım göreceğiz nasıl bir şey olduğunu. Ben de bakacağız. Evet. Boş konuşma o zaman artık başla. Niye oda gibi bir şey var? Ofis var. Yani bir ofis. Hani oda kadar mı? Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ben neyim böyle amına koyayım? Benim ayaklarım çırpın mı? Ben şimdi böyle beklesem oyun bitecek mi şimdi? Şey dediler bana oyun hani öyle bir bekleyince bile farklı son varmış. Tamam dur saat dur. Sen ediyorum ya. Neyse. Oyun bana güzel grafikleri var. Ben oyun grafik. Ya ben bir tür grafikte oynamayı seviyorum ya. Öyle fazla geç. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Daha çok komedi tarzıymış. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Kanka bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Böyle oturacaksın. Ha oturmuyor muyum? Niye oturmuyorum? Benim götümde kutum var. Ne bu? Windows XP klasik. Tamam. Geç. O zaman ben bunu siktir bitiyor o zaman. Başka yok değil mi? Yani yoksa ama siktir biteceğiz. Yani ofisime odadaki ofis sandım. Peki niye kimse bir şey açamıyorum ya? Kapaşım kafayı ki acaba hangi sunan çok merak ediyorum. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Ben çıksam koşamıyorum da, koşma tuşu da yok. When Stanley came to a set of two kapıyı open doors, kapatırsan senin he belanı entered the öperim. door on his left. Evet. Bir şey diyeceğim. Şimdi kapı kapandı. Ya güzel de. Kapı kapanınca güneş mi yansıyor? Yoksa ışık mı var? Yo. Evet sargamın soru. En kritik olduğum soru bu. Allah'ım. Sol değilsin de var. Sağ değilsin de var.
Benim gözüm sağ tarafta ama oyun diyor ki sol tarafa git diyor amına koyayım. O yüzden sol tarafa doğru gideceğim. Umarım yara yemeyiz. Ya abi şu kapıda kapatmayın ya bir daha çıkın. Neyse dur. Ben telefon sesini unutmuşum. Niye böyle mamak yaptı bir şimdi tamam diyor. Neyi tamam dedi bilmiyorum. Neyse size önemli değil. Sep o da. Yet there was not a single person Microsoft, here either. Microsoft PowerPoint Feeling a wave 2007 of Türkiye yatırım disbelief, bu Stanley programı. decided to go up to his boss's office, beyler. hoping he might find an answer there. Not cause a friendship mı? Adamın bir hedef who would kim benim masamı oynattı diyor. Hangi burçtan bunu Kanka sen niye oynuyorsun? Bir dakika dur şimdi. Yarın neymiş? Yarın neyse site bu pek değil o zaman ya. Everyone is unique. You must follow of all. Hepsi öne kalman lazım. Aa! Gazla başladım korktum. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got coming to a staircase. Stanley walked upstairs to his boss's office. Ay ben kimse sevmiyorum amına koyayım ya. İşte buraya boş ver biz niye böyle olmam diye çık başlar. Ben evime gideyim hiç yukarı falan hiç bulaşmayayım. Eve gideyim en son ben eve şu kapı açılıyorum. Ben hala mal gibi yukarı çıkıp da aşağı gidiyorum. Hadi işte yukarı kapı. Abi ben bir arkadaşa bakın sadece siz keyfinize bakabilirsiniz. Valla ben hiç başlamıyorum şeylere. Tamam okey. Bu ne lan bu? Lan bu Fanto'daki o değil mi? Arkadaşlar aklınıza ne geldi ben de biliyorum. Evet. Aklınıza Serdar geldi değil mi? Ben de size aynı fikirdeyim. Bu arada kütüphane gibi ben ofisin üst katında kütüphane var. Anı sıçayım korktum. Money. Adam parayla kafayı yemiş. Money diye. Anladım ölmüştür belki de adam. Ölmüşse iyi yani. Bu ne aslında? Ne bu kim var? Ne var burada? Para mı var? Çöktüm ben. Tamam. Otur şuraya. Buna sayın beklerim. Bir şey diyeceğim. O kadar ofiste. Sadece niye ben var? Hani hiçbir mesai kalan falan olmadan bunu. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. He stepped into the newly opened passageway. Sus lan bir. Sus. Ben ya atladı gerçi burası daha şeymiş. Hocam ne yapıyorsun? Bu ne amına koyayım ben bir şey görmedim ki oğlum bu ne? Ha. Bas. Ha bu kadar bastık ama. Hadi bakalım. İnsan araştır bakar değil mi? Bas. Ha bastık amına koyayım. Niye bastık ki biz? Abi ne göz bize ya? Lanet diyor. Bir kere lanet. Ama bu nasıl bu oyun ya? Hadi ben nasıl oynuyorum bunu? Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Tamam ben şimdi şöyle gideceğim buraya. Kanka bir sus. Tamam. Eyvallah hoş eyvallah. Şimdi ama nereye gideceğim? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Şimdi ilk bunu bekleme. Orasını devam edeceğiz. Mind Control Facility. Escape kaç amına koyayım kaç. Bu ihtimalle buradan bir şey gelecek. Bizi kovacak. Bu zaman bakacağız. Ama tahminim bence buradan bir geldiği zaman burası kapanacak çünkü burayı bence yani boş yapmamışlar. Bence bir şey olacak. Kamera bak beni gör. Bak beni gördün mü? Hayır. Boğaz çocukları. Koş oğlum koş ne koş. Ananı sikeyim var ya ben korktum biliyor musun? The lights rose on an enormous room packed with television screens.
What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Valla şu an oyun daha çok Half-Life'a benzemeye başladı. Ve bu hoş değil. Bu arada Half-Life'a da yakın zaman içerisinde başlarım ya. Başlarız herhalde inşallah. Ben FNAF kullanayım. Ben ayrıca FNAF oynayamam. Ben hala FNAF'tan korkmayan bir insanım. Ama ben böyle beni çok geriyor. Neden bir üstüne kapı kapanır peki? Now the monitors jumped. Abi bak Allah korusun bu ne? Revealed. Bizim psikolojimi bozulan bunlar. Ne bunlar böyle? Allah'ım bu ne? Allah'ım bu ne? Lives of so many individuals reduced to images on the screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Tamam. Anca ben şimdi employee çalışan. Bir daha kameraya basamıyorum. Tamam ben size gitmek istiyorum. Ne? Employee. Hepsi çalışanmış bunları. 445 diyor. Başka ne bakıyordum? Yok şu an buraya ben bakıyorum. Ne yapacağım? Ben hala bir şey aramıştım. Evet beyler geldik. Hadi gidiyoruz. Allah kerim. This mind control facility, it was too horrible to believe it couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Bir de boş yapıyor galiba. Bir de oyun hikayesini anlatıyor büyük ihtimal. Sen abi ben şu an her boka basıyorum ama. Ona amına koyayım. Oh Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this though, this version of events has been rather amusing.
Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones, or maybe this big red button. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? One solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley. You're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here. Just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life? Or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count or don't. It's all the same to me. All a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever after. GG öldük. Elim abi GG. Stanley. Başaramadım. Ne başaramadım bilmiyorum. Abi ne bunlar ya? Denen ha. Bir sürü son var hadi GG. Evet. Bir buraya geldim. Evet o zaman bu video bu kadarlık olsun. İkinci bölümde alt tarafa gideceğiz. O zaman dinlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.